Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle sizden gelen bir soru üzerine yola çıktığımız videonun ikincisindeyiz. İlk videoda mor komutanlarla ilgili soruları olan arkadaşların oyuna başlarken ki işte mor komutanları setup'ı anlamında hani uzmanlık alanınız işte okçu olacaksa, süvari olacaksa işte piyade olacaksa ne gibi şeyler yapmanız gerekiyor ve aslında mor komutanlar kolay kasıldığı için biraz daha geçirgen yani iç içe geçmiş şekilde aslında hepsini bir öncelik sırasına göre tercih etmeniz gerekiyor ve işte barış koruma toplama vesaire falan bunların hepsinden bahsettik. Neler oluyor, nerede, ne zaman, neye gidiyorsunuz, ihtiyaçlarınıza göre nasıl eğiliyorsunuz onlardan bahsettik. İlgileniyorsanız ilk videoyu da izleyebilirsiniz. İlk videoda da söylemiş olduğumuz bu video serisinin yani iki videoluk bu serinin ortaya çıkmasına ilham veren Batuhan Durden arkadaşımızın sorduğu soru üzerine yola çıkıyoruz. Batuhan Durden demiş ki free to play bir oyuncunun oynadığı özel birim dışında sarı komutan kasmak isterse mesela piyade bir oyuncu hangi sarı süvari ve okçu komutan kasmalıdır? En verimlisi ve en kolayı free to play oyuncu için hangi komutanlar olur? Bununla ilgili video çekersen çok mutlu olurum demiş. Biz de arkadaşımızı mutlu edelim ve bu konuyla ilgili kafasına soru takılan arkadaşlarımızın da sorunlarını elimizden geldiğince çözmeye, yardımcı olmaya çalışalım. Genel olarak hani insanların genel eğilimini ve işte neler yapıldığını bahsedeceğim. Bu işte bu eğilimler doğrultusunda da işte nereye gidiyorsunuz? Bu gittiğiniz yol sizi götürürken hangi komutanları tercih ediyorsunuz veya hangi komutanları tercih edebilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Bu soruda işte hem piyadeyi cevaplayacağım, hem okçuyu cevaplayacağım, hem süvariyi cevaplayacağım dostlar. Öncelikle şuna bir göz atalım. Piyade oyuna başlarken setup'ı nasıl oluyor? Yani sarı komutan kasma setup'ı nasıl oluyor? Sarı komutan kasma setup'ı bir piyadenin şöyle oluyor. İlk komutan çarktan gelerek Richard eline geliyor ve bir piyadenin eğer halihazırda kötü bir krallıkta değilse yani iyi bir birlikteyse, ilk iki birlikten birindeyse ve gerçekten de alışveriş yapabilen bir birliğe denk geldiyse Richard'ını kesinlikle 5-5-5-1 yapmalı. Yani ilk 3 becerisini 5 yapıp setup'ına öyle başlaması lazım. Ondan sonrasında biz o piyade oyuncusuna kesinlikle Richard'ı fulllemesini öneriyoruz. Free to play'ler için konuşuyorum. Nedenini söyleyeyim. Free to play bir oyuncu Richard'ını aktif edip piyade oyuncusu için söylüyorum. YSG'sini master'ını açıp ustalık becerisini açıp devreye soktuğunda çember şeklinde bir alana hasar verip o alandaki herkese hasar çıkartabiliyor. Bu hem alan savaşlarında, kalabalık savaşlarda vesairede çok fazla verim almasına sebep oluyor ve setup'ının devamındaki komutanlarla da çok iyi bir uyum sağlamasının da etkisi var bunda. Ama asıl esprisi bir free to play oyuncunun Richard'ı ve YSG'yi kasmasındaki espri aslında şu. Richard'ı piyade olduğunuz için zaten 5-5-5-1 yapıyorsunuz. YSG'deki noktada ilerleyen dönemde gelen komutanlarınızla çok uyumlu çalışıyor ve bir free to play oyuncusunun aslında bu oyuna tutunmasını sağlayan temel şeyi ona sağlıyor. Nedir bu? Alan hasarıyla çok barbar kesme. Daha fazla barbar kesme. Yani bir barbara 50 eylem puanı harcayıp o barbara saldırıyorsunuz. Arkasındaki Richard'ın arkasındaki YSG o alandaki 5 tane barbara veya 4 tane barbara hasar veriyor. Siz onları keserken arada işte sağdaki soldaki barbarlara da kaydıra kaydıra ordunuzu öbürlerini de YSG'nin ustalık becerisiyle o alana dahil edip kesmeye çalışıyorsunuz. Bunun en verimli çalıştığı yer KVK haritası. Bunun sebebi şu. Siz zaten Lohar'la normal ana krallıktaki haritada belirli bir teknoloji seviyesine ulaştığınızda Lohar'la çoklu barbar bir noktaya kadar kesebiliyorsunuz. Eğer işte teknolojiniz belirli bir seviyeye ulaştıysa. Ama KVK haritasına geçtiğinizde barbarların level'ı yükseldiği için, seviyesi yükseldiği için sizin Lohar'ınız yetmemeye başlıyor. YSG'de size orada alan hasarıyla çoklu barbar kesme imkanı sağlıyor. Bu ne sağlıyor? Normal haritada siz yüksek seviye barbar kesiyorsanız eğer 25. seviye yani krallığınızda 3 tane 10'luk cevher alıp 30 cevher alabiliyorsanız kayıp krallıkta KVK haritasında 40 veya 50'ye kadar cevher alabiliyorsunuz. Hızlandırma açısından 9 tane 1 dakikalık veya 5 dakikalık olmak şeklinde
hızlandırma kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda kaynaklar da aynı şekilde artıyor. Ama normal haritada bu kaynak elde etme sayınız düşüyor. Bu noktada sizin KVK'nın 42 günü boyunca sürekli online olup dolan AP'niz boyunca mümkün olduğunca haritada çoklu barbarlara yürüye yürüye kesip diğer bir yandan da farm yapmaya devam ettiğiniz takdirde hem farmsal olarak çok verimli bir KVK geçirip, savaş olmadığı zamandan bahsediyorum, hem de elmas ve hızlandırma ve kaynak anlamında da çok daha ileriye taşıyabiliyorsunuz hesabınızı. Özellikle bu elmaslar noktasında ve hızlandırmalar noktasında bir etkinliğe oynayacağınız zaman da bir komutan kasacağınız zaman da VIP seviyenizi 14'e getireceğiniz zaman da oyuna tutunabilip sarı kafa elde etme imkanınızı daha da arttırabilip o elmaslar sayesinde yeri geldiğinde gerekli çarklara oynayabilip gerekli valilere hızlandırmalar sayesinde katılıp hesabınızın oyuna tutunması ve ayakta kalması açısından çok büyük katkılar sağlıyorsunuz. Bunun temel dayanağı aslında free to play için buradan geçiyor, piyadeler için. Aynı setup'ın benzeri okçuda da var. O noktada ne oluyor? Okçu Lohar'la idare ediyor ama Richard'ı ilk çarktan elde eder. İlk becerisini 5 yapar. Ondan sonra yavaş yavaş seviyesini yükseltir. 5-1-1-1 şeklinde kullanır okçu bu setup'ta. YSG'sini fulllemeye başlar. Yani Richard'ı o şekilde getirdikten sonra, hatta direkt getirmek zorunda da değildir. Hani Lohar'ını kasmaya devam ederken diğer yandan YSG'sini fuller. Hani YSG'siyle birlikte alanda takılır. YSG Lohar. YSG fullken o şekilde krallık haritasında ilerler. Ama bir yerden sonra KVK haritasında Lohar yeterli gelmeyeceği için de ikinci KVK'da da bunu tercih edebilir. Eğer bir miktar para harcayan bir oyuncuysa ilk KVK'da bile 5-1-1-1 Richard'la YSG'nin çoklu barbar kesme noktasında veriminden faydalanarak ilerleyebilir. Eğer YSG'niz full değilse Ethelfield'ın alanı çember şeklindeki alandan bir tık daha geniş olduğu için bir süre YSG fulllenene kadar Ethelfield'dan da faydalanmaya çalışabilirsiniz dostlar. O da yoksa hani Lohar'ı da deneyebilirsiniz. Lohar dedim, özür dilerim. Santuz'u da deneyebilirsiniz. Santuz'un da alanı fena değildir. Ama YSG'niz zaten fullenmeye giderken hemen hemen Santuz'u kadar bir alana vuruyor. Ama Ethelfield biraz daha geniş bir alana vuruyor. Bilginiz olsun dostlar. YSG fullendikten sonra o okçunun setup'ı oturmuş oluyor. O işte daha az Richard'a kafa harcayarak bunu yapmış oluyor ve işte Richard videosunda anlattığımız bu dinamikleri de aslında çalıştırmış oluyor. Ona da göz atabilirsiniz. Okçunun setup'ı da bu şekilde ilerliyor. Bu işte piyadeden devam edeyim. İşte piyade bu setup'ı bu şekilde hallettikten sonra, bu ikiliyi hallettikten sonra YSG Richard ikilisini Alex'i fulllemeye gidiyor. YSG'yi fullledikten sonra Alex'i fulllemeye gidiyor. Alex'i fullledikten sonra piyadenin için, yani free to play bir piyade için oyundan keyif alma zamanı başlıyor. Şimdi ben size free to play piyadeyi değerlendirdiğim için burada Martel'in işte kasılmasından, garnizon olmasından vesaireden bahsetmiyorum. Neden bahsetmiyorum? Çünkü garnizona ekipmanları yapılmış, doğru düzgün ekipmanları olan, full olmuş Martel'in arkasına Konstantin veya YSG'si full bir şekilde veya Konstantin'i full bir şekilde yer alması gerekiyor ve bunu free to play'in sağlaması, özellikle erken oyunda sağlaması çok geç. Yani çok mümkün değil yani. Ama ilerleyen safhada çok işte 4. KVK'ya falan geldiğinde bu şartları sağlar. O zaman da ikinci KVK'sını yaşayacak bir yere göç eder. Free to play olarak orada garnizonlukta yapar. Ama oyunun başı için Martel'den, garnizonluktan vesaireden söz etmememizin sebebi bunlar. Free to play adam oyunun başında ne garnizon olabilir ne de adam akıllı rally açabilir. Rally'yi belki nerede açar? YSG'sini ve Alex'ini fulllediği zaman ikinci KVK'ya tekrar göç edip açma yollarına gidebilir. Bu açıdan sıkıntı yok. Ekipmanlarını da birazcık yapar İskender'e. Yapar. Ama normal ilerlediği gün döngüsünde mevcut krallığının seviyesindeki krallıklarda kalmaya devam ederse, kendisinden çok çok daha güçlü oyuncuların olduğunu düşünürsek onun rally açması ondan beklenmez. Free to play olduğu için de zaten T5'i hemen açamayacak. O noktada ondan böyle bir imkan ona sağlanmaz. O yüzden de biz Open Field'da normal setup'ımızla istediğimiz komutanları kasıp bir yandan da hesabımızı güçlü tutmanın yolundaki ilerleyiş setup'ımızdan bahsediyoruz. Alex sonrasında zaten oyuna işte Guan'ı bekleyeceğiz. Guan için elmas biriktireceğiz. Bu çaba sonucunda da işte Guan gelince elimizden geldiğince Guan'da çark çevirmeye falan çalışacağız. Evrensel kafayı eğer
Alex'i ve YSG'yi Guan gelene kadar halledebildiysek de Guan'a biriktirip Guan'ı yükselteceğiz ve ilerleyeceğiz bu şekilde. Asıl mevzu aslında piyade için Alex YSG setup'ını kurmakta. Oyuna başlarken de bu şekilde işte ikilisini şey yapıyoruz. Aslında burada piyade için hani okçudan bir şey kasmak isterse ne yapabileceğini söyledik yani. Ama işte illa ben süvariden bir şey kasmak istiyorum diyorsanız da, yani illa bir süvari komutanım olsun diyorsanız da işte şey olarak, piyade olarak Alex'i hallettiniz. YSG'yi hallettiniz. Guan Yu'yu maxladınız. Setup'ınız hani rahatladı. Bir tane 5-5-1-1 Konstantin yaptınız. Piyade olduğunuzun hani belirtisidir bu. Yerine göre kanyonda vesairede ihtiyaç duyduğunuz durumlar oluyor. Open field'da daha fazla komutanla çıkmak ve o alanda odak dağıtmak için savaşacağınız kıtalar falan koymanız gerekebiliyor. Bu tarz şeyler yapmanız bittikten sonra hala yeriniz var. YSG'de kastınız illa bir tane de atlı süvari komutan kasmak istiyorum ben diyorsanız benim size önerim şu. Kart Kralı'ndan etkinlikler ilerledikçe krallığınızda Kart Kralı diye bir etkinlik geliyor. Kart Kralı etkinliğinden eğer illa bir süvari komutanı kasmak istiyorsanız Saladin'i alın. Saladin'i alıp Saladin'i kasın. İlla kasmak istiyorsanız. Bence gerek yok. Herald'ı gelecek, şunu gelecek, bunu gelecek. Kafasını biriktirin, devam edin. Ama neden Saladin? Yani illa bir süvari kasacaksanız neden Saladin? Altın anahtardan Cao bir miktar gelişir. Saladin'in arkasına koyarsınız, devam edersiniz. Neden Saladin'in de şu. Saladin ilk 3 becerisi, Saladin videosunu izlerseniz daha net bir şekilde anlatıyorum. 5 olduğunda çok verimli bir şekilde çalışabilen, devamında harcamanız gereken 310 kafayı harcamadan full gibi kullanabileceğiniz, rahat rahat çarpıştırabileceğiniz bir komutan. Ama işte şu noktada olay şuna evriliyor. Hani süvariyi aldınız, işte şeyi aldınız, bir yandan okçu bir tane komutan yaptınız falan ama Herald'a vesaireye de kafa ayırmanız gerekiyor. Free to play'siniz. Evet, VIP 14 olmuş olabilirsiniz ama hesabınızın piyade alanındaki ihtiyaçları o noktaya geldiğinizde mesela hani belki Konstantin'i fullleme yönünde olur. İşte Martel'e belki kafa harcama yönünde olur. Yavaş yavaş ekipmanlarınızı tamamlayıp garnizona evrilme yönünde olur. Çünkü hesabınız o noktalara geldiğinde artık gerçekten gelişmiş olacak. VIP 14-15 olacaksanız kafa elde etmeniz artık daha kolay olacak. Elmas zaten her zamanki gibi kasıyorsunuz. Hani bu açıdan böyle bir durum var. Piyade için. Daha fazlasını devam ettirmeyeceğim piyade adına. Biraz da okçunun şeyinden bahsedelim. Setup'ını zaten söyledik. İlk YSG'yi fullüyor. Sonra Richard'ını 5 yapıyor. Bundan bahsetmiştik zaten. Okçunun devamındaki setup'ı nedir? Edward'la Tomris'i bekleyip Tomris'i validen almaya çalışıyor. Edward'ı da Çark'tan hallediyor. Bir dönem yaşıyor ki o dönemde Edward'la işte rally açabileceği bir ufak bir dönem oluyor. Ondan sonra yine daha etkili rally komutanları geldikten sonra Edward YSG rallisi veya Edward Tomris rallisi de bir tık geride kalıyor. Özellikle Edward okçuda sıkıntı yaratan bir komutan. Neden sıkıntı yaratan bir komutan? İstediği öfke gereksiniminin biraz fazla olmasından dolayı okçuların hayallerini yıkan bir komutan. Free to play bir adamın da okçu olarak oynaması çok zorlayıcı olduğu için hani eğer bu oyunun başlangıcından itibaren bu oyunu oynasaydınız binli krallıklarda falan okçu olarak çok, free to play olarak çok sıkıntı yaşamazdınız. Çünkü bu oyunun her aşamasını geçirmiş ve çok fazla zaman geçirdiğiniz için de hesabınız acayip derecede beslenmiş olurdu. Ama sıfırdan free to play bir insanın okçu setup'ına başlamasının tek hani bir şekilde mantığı bu setup'ın başlangıçta free to play için Richard YSG açısından şey olması. Ama keyif alma döneminizin geç olduğundan dolayı sıkıntılar yaşayacaksınız. Bu noktada piyadeyi bir deneyin derim. Neyse, devam ediyorum. Edward'ı alacaksınız. Tomris'i alacaksınız. Setup'ınız bu şekilde ilerlerken bir yandan şeyi bekliyor olacaksınız. Ramses ve Artemis'i bekliyor olacaksınız. Bu noktada zaten siz okçu olarak araya bir yarım yamalak Richard sıkıştırdınız. Ama bu setup'ı bu şekilde kurguladıktan sonra genelde Edward'ı, Tomris'i vesaire kastıktan sonra okçular şöyle bir boşluğa düşüyor. Ya ben çok fazla odak alıyorum, alana çıkamıyorum, çok rahatsız ediliyorum, doğru düzgün kill kasamıyorum, savaşamıyorum, keyif alamıyorum. Rallilerin kalitesi de bir tık düşmeye başlıyor. Hani bana rally açtırmıyorlar, teknolojim şey değil. Hani
T5 olup teknolojiniz ve ekipmanınız iyi olmadığı zaman rally açamıyorsunuz zaten. Free to play olduğunuz için de zaten diğer para harcayanlarla yarışamayacağınız için bu boşlukta şöyle bir noktaya gidiyor okçular. İskender kasayım diyor. Niye? Çünkü piyadeler İskender YSG'sini sahaya sürmüş. Pat 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 deli gibi kill kasıyor. Piyade olmasına rağmen çok verim alıyor. Gidiyorlar YSG'nin önüne İskender kasıyorlar. Sonra Guan geliyor, Guan kasıyorlar. Böyle bir setup kuruyorlar. Yeri geldiğinde Guan İskender'le savaşıyorlar. Yeri geldiğinde işte YSG'yi kullanıyorlar. Mesela şey de yapabiliyorlar. Mehmet'i bir şekilde çok verimli hale getirebildilerse 5-5-1-1 mesela. Guan'ın arkasına Mehmet'i koyup işte Alex'in arkasına YSG koyuyorlar. Tam bir piyade kompu aslında bir noktada. Araya da bir tane işte okçu kompu atıyorlar. O okçu kompu odak yerken diğer piyade komplarıyla kill kasıyorlar gibi şeyler yaşanıyor. Hani bu noktadaysanız size yine yaptığım gibi, piyadeye söylediğim gibi Saladin'e gidebilirsiniz. Eğer şey bulduysanız, şehir teması olarak okçuya artı verip süvariye eksi vermeyen ya da işte hani bir şekilde süvariye eksi alacağınız, süvariden eksi e, negatif değerler elde edeceğiniz şehir temalarınızın olmadığı durumlarda veya artı verebilen şehir temalarınızın olduğu durumlarda bunu kullanabileceğiniz bir güçlendirme temanız bulunduğu sürece Saladin'i de elde edebilirsiniz bu aralıkta. Yani bu şekilde de fayda sağlayabilirsiniz hesabınız için. Eğer illa ben süvaride bir kıtam olsun diyorsanız, hani bu okçuların bu eğiliminden farklı olarak bir şey yapma yönünde adım atacaksanız, dediğim gibi yine Saladin'i ilk 3 becerisini 5 yapar. Bir okçu olarak yine bunu bu şekilde kullanıma sokabilirsiniz. Gelelim süvarinin durumuna. Süvari oyuna nasıl başlıyor, ne yapıyor, ne diyor? Şimdi süvaride şöyle bir şey var. Süvari lohar kasıyor. Vali geldiğinde elde edebilirse, ben bir süvarinin setup'ını kurarken yapması gereken şey olarak vali geldiğinde elde edebiliyorsa Saladin'ini 5-5-5-1 yapmasını kesinlikle öneriyorum. 60 level'a atsın. O şekilde faydalanmaya çalışsın. Hatta ben kendim süvari olsaydım Saladin'i validen elde edip 5-5-5-1 yapar. Arkasına YSG'yi fuller koyar. Ondan sonra Cengiz'i kasmaya başlardım. Çünkü yerine göre Cengiz çok kırılgan olabiliyor. Ama elde edemediniz Saladin'i bir şekilde validen. Önünüzdeki 4 validen de işte Saladin'i temin etmekte sorun yaşadınız. O zaman ne yapacaksınız? O zaman şöyle yapacaksınız. Cengiz'i fullleyeceksiniz. Saladin açamadıysanız YSG'ye gideceksiniz. Ondan sonra kart kralından gelince Saladin'i açacaksınız. O süreçte araya belki 5-1-1-1-1 Richard sıkıştırıp çoklu barbara başlayabilirsiniz. Setup'ınız bu şekilde ilerliyor. Ama Richard'da bir okçunun yaptığı gibi, bir piyadenin yaptığı gibi hani barbar kesmek için çok çabuk yönelemiyorsunuz. Bu yüzden de çoklu barbar kesmenizi loharla yapmanız gerekiyor ve bu sizi gerçekten yıpratıyor. Hele ki hani şöyle bir şey var. Şeye baktığımızda bir okçu açılımına. Okçu açılımında mesela YSG var ama LC'de direkt gitmiyoruz. İşte piyadede Richard var ama işte Martel'e direkt gitmiyoruz. Çünkü ikisini birden direkt kasmaya başladığımızda vazgeçtiğimiz şeyler elde, yani bizim bu bahsettiğimiz setuplardaki elde ettiğimiz şeylere göre kıyasladığımızda benim ilk anlattığım senaryo daha çok katkı sağlıyor free to play bir oyuncunun hesabının gelişimi açısından. Yani Richard Martel'le de yapabilirsiniz. YSG'ye hiç bulaşmayabilirsiniz ama çoklu barbara veda. Yani ne yaparsınız? Ethelfield'da çoklu barbar kesmeye çalışırsınız. Çok çok daha zor bir yola gidersiniz ve kill kasma açısından da acayip zor bir noktaya gidersiniz. Çünkü bir yerden sonra o Richard Martel ikilisi odak almayacak ve size kill vermeyecek veya teknolojileri sizden daha iyi olan insanlar sizi çok çok hızlı eritecekler. O verimi sağlayamayacaksınız gibi şeyler yaşayacaksınız. Süvari'nin ikinde şöyle bir şey oluyor işte. Hem Cengiz geliyor hem Saladin geliyor. İkisi de değerli, ikisini de kasmak zorundasın. Ama işte bu noktada tercih aşamasını ben söylediğim gibi daha az kafa harcayarak çok daha verimli bir şekilde, dengeli bir şekilde, verimliden ziyade dengeli daha uygun olacaktır. Saladin'den faydalanabiliyorsunuz. Neden? Çünkü Saladin hem kırılgan bir komutan değil Cengiz'e göre. Cengiz çok kırılgan bir komutan. Ama hasar da YSG ile birlikte kullanılınca hatırı sayılır noktada hasar verebiliyorsunuz ve odak anlamında Cengiz YSG'yi gören insanlar direkt üstüne koşuyor veya Cengiz'i gören insanlar direkt vurmaya çalışıyor ama
şeyde öyle değil. Saladin'de öyle değil. Saladin'in hafif bir tankiliği olduğunu bildikleri için ilk tercih olmuyor. Minamoto'yu görüyor, okçusunu görüyor, işte Cengiz'i görüyor falan filan. Bu insanları kesiyor. Okçu komutanını kesiyor, Minamoto'yu kesiyor, onu bu Cengiz'i kesiyor. En son hani Saladin'e dönerse dönüyor. O arada zaten siz Saladin YSG'yle yapacağınızı yapmış oluyorsunuz. Bu yüzden hani Cengiz'in kırılganlığındansa biraz daha Saladin'den, YSG'den daha verim alabilirsiniz. O yüzden bu ikisini önce tercih edin önerisini veriyorum. Sonrasında zaten mecbursunuz Cengiz kasmaya. Çünkü Attila Takeda gelene kadar başka kasabileceğiniz bir Cao var. Bir de para harcarsınız Minamoto var. Cao'ya zaten altın anahtardan geldiği için böyle çok fazla kafa yatırıp kendinizi yıpratmanıza gerek yok. Çünkü kasacağınız çok fazla komutan var. Yani şimdi bir Saladin'le Cao'yu kıyasladığınız zaman Saladin her zaman daha önceliklidir. Bir Cengiz'le Cao'yu kıyasladığınız zaman bir Cengiz'i kasmak daha önceliktir. YSG'nin kullanım alanının genişliğini kıyasladığınız zaman YSG'ye kafa harcamak her zaman daha önceliklidir. Bu noktada Cao'ya kafa harcamanız doğru değil. Bu saydığım üçlüyü hallettikten sonra da eğer çoklu barbarla ilgili hala bir girişim yapıp Lohar'dan illallah ettiğiniz gibi bir durum hissederseniz Richard'ın ilk becerisini 5 yapıp 60'a atma yoluna gidebilirsiniz. Ya da kafa biriktirmeye başlarsınız ve Takeda'nız gelir gelmez elinizden geldiğince çok çark çevirip o çoklu barbar konusunda da bir şekilde zorlansanız da yapmanız gerekiyor bunun için. Elinizden geldiğince çok çark çevirip ilk önce Takeda'yı fullleme yoluna gidiyor ve setup'ı bu şekilde ilerliyor. Bu noktada Süvari'nin setup'ı biraz daha maliyetli ve zor olduğu için ben Süvari'ye YSG dışında çok fazla bir komutan kasın şey yapın falan filan kendinizi yıpratın diyemeyeceğim. Ama işte dediğim gibi biraz daha çoklu barbarı devreye sokmak için okçunun yaptığı gibi 5 ilk özelliği 5 olan bir Richard'ı devreye sokup bu şekilde setup'ınızı kurgulayabilirsiniz. Benim hani anlatacaklarım bu kadar. Zaten bu anlattığım seviyelere geldiğinizde oyunla ilgili tarzınız açısından, nereye gitmek istediğiniz açısından, komutanları tanıma, savaş alanında görme açısından gerekli verimli yerlere gelmiş olursunuz. Yani hala aklınıza takılan, merak ettiğiniz bir şeyler varsa da bana yorumlarda sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar bir videoda da görüşene kadar hoşça kalın. Ha, bu arada kanala abone olmayı, bir beğeni bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.